Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet güzel kardeşlerim, tekrar bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Tabii ki haberlerimize geçmeden, diğer kardeşlerimiz toplanana kadar yayınımıza kimler geldi şöyle bir bakalım arkadaşlar. İlk gelenlerden bugün. Bugün biliyorsunuz canlı yayınımızı abonelere de özel açtık. Tabii ki genelde katıl butonu ile üye olan kardeşlerimizi açıyoruz. Arada bir de bu şekilde yayın açmış olacağız arkadaşlar. Şimdi çoğu kardeşlerimiz diyor hocam bizler yazamıyoruz. Tabii ki izleyebiliyorsunuz ama istediğiniz coin'in analizini yaptıramıyorsunuz. Sadece katıl butonu üyeleri coin analizi yaptırabiliyorlar diğer canlı yayınlarda. Tabii ki öncelik biliyorsunuz katıl butonu ile üye olan kardeşlerimizin. Bunu da bilmenizde yarar vardır çünkü onlar bu kanala bir destek veriyorlar arkadaşlar. Onun için de vakit buldukça da sizlerin coinlerine de bakmaya çalışırız. Evet İlyas Arslantaş, hoş geldiniz. Eyüp Kesebir, sizler de hoş geldiniz. Ripple, Kokos demiş, evet eyvallah. Ömer Güder, Senayi Özer, Mine Bozkurt, ve Tek Hüseyin Polat Kan, kolay gelsin hocam demiş. Mahmut Doboğlu, hoş geldiniz kardeşim. Çapanoğlu Stuttgart'ta selamlar, hoş geldiniz. Vatansever kardeşim, siz de hoş geldiniz. Mustafa Yeni, Mahmut Doboğlu, Yusuf Kılınç, Birol Çakır, Yusuf Atsan, Gala CHZ, İNC, bunlar var zaten arkadaşlar listemizde. Ömer Gökçen, Ödemiş'ten selamlar. Gari ISP Coin demiş Ömer kardeşimiz. İnşallah vakit bulursak ona da bakacağız. Ödemiş'e de Avusturya'dan selamlar olsun kardeşlerim. Bakıyoruz yine Murat Gündoğdu. İyi yayınlar hocam, selamlar demiş. Eyvallah. Evet, Yusuf Kılıç tekrar hoş geldiniz diyoruz. Birol Çakır, Atilla kardeşimiz iyi yayınlar diliyorum hocam demiş. Eyvallah. Sami Üzen hocam, pantokellerine hiç bakmıyorsunuz. Vakit bulamıyoruz ki kardeşim. Yani istekler çok yoğun oluyor bu ara. İnanın bir buçuk saatlik canlı yayın fazla geliyor. Yetişmiyor arkadaşlar. Yani en az bir 100 coin analiz yapmaya çalışıyoruz ki o da sıkıntı. Bakıyoruz vakit bulursak yine bakarız arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz kimseyi kırmamaya çalışıyoruz biz burada. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sayın Milletvekili Yazı Yaşar, siz de hoş geldiniz. Murat Gündoğdu kardeşim, siz de hoş geldiniz. Mehtap Uğrer, iyi yayınlar hocam. Tomo Chain Matik yorumlar mısınız demiş. Onun da notunu alalım arkadaşlar. Çünkü ilerleyen dakikalarda ne yapabiliriz? Unutabiliriz. Tomo Chain Matik. Evet. Matik ve Tomo Chain'i de aldık zaten. Devam edelim. Yusuf Arpa hocam, merhaba, ne olur bizim halimiz bittik. Güzel kardeşlerim. Sabır, sabır, sabır. Gerçi sabır taşı olduk diyorsunuz da yani yapacak bir şey yok. Ee, Biz eskiden 3 sene 4 sene bir hissede kalırdık arkadaşlar. Bizde sabır yokmuş mu ya? O zaman kriptolar yoktu piyasada biliyorsunuz. Borsalar vardı. Böyle bize internetten yardım eden, yol gösteren de yoktu. Tahtacılarla uğraşıyorduk. Siz çok şanslısınız ya. Yani anında coin'inizin ya da hissenizin nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Bizde o zaman nerede haber gelecekti efendim, şöyle oldu böyle oldu. Yani kulaktan dolmalarla gidiyorduk. İşte onun için de dedik ya, kötek yedik çok. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yusuf Arpa kardeşimiz, hoş geldiniz. Fatih İnce, Senayi Özer, Sami Üzen. Hangi borsa kapanıyor demiş. Arkadaşlar onlara geleceğim. Kapanan borsanın hakkında bugün bir video attım zaten sizlere. Hatta bugün biliyorsunuz gerek Telegram'da paylaştık, gerekse videoda paylaştık, gerekse TikTok'ta paylaştık. Orada TikTok'ta da üye olmayanlar yani takip etmeyenler edebilir arkadaşlar. Yani her tarafa video gönderiyoruz. Sitelerde paylaşmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geleni yeni haberler çıktıkça sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz.
Ee, Hakkı Kaptan. Hoş geldiniz güzel kardeşim. Harun bir tane iyi yayınlar hocam demiş. Pros diyor ekledim sepetime diyor. Pros. Pros. Ne diyoruz biz? Paran varsa ekle, paran yoksa bekle diyoruz. Evet. Bol kazançlar. Yunus Aydemir, merhaba hocam iyi yayınlar demiş. Eyvallah hoş geldiniz kardeşim. Evet. Oğuz sizler de hoş geldiniz güzel kardeşim. Yasin Yüregir, iyi akşamlar hocam hoş geldiniz. Nevzat Şenol Erdem, hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Eyvallah. Serkan Özel, Mahmut Seven, bakıyoruz yine. Vedat Mete, iyi yayınlar hocam demiş. Selda Kanat, iyi yayınlar. Ahmet abi, eyvallah. Güzel kardeşim, hoş geldiniz. Anıl Ok, hocam. Sen mükemmel insansın, tek geçerim seni diyor bu piyasada. Bende sprinti yok yalnız, tek geçme beni. Son virajda nefessiz kalabilirim. Eyvallah güzel kardeşim. Evet, Serkan Özel, hocam. Front demiş. Front'a da bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Shiba bakar mısın? Shiba Doge var arkadaşlar. Onlara bakacağız. Oğuz. Flux bakar mıyız hocam demiş. Flux'u da notumuzu aldık arkadaşlar. Muhittin Akan iyi yayınlar hocam. Aks'ta bakarız arkadaşlar. Bugün metaverse'lere geçtiğimizde Aks, Gala, Mana, Sant bunları dizeriz. Evelallah. Orada bir sıkıntı yok. Araya lütfen demiş hocam. Erkan Bıçakçı kardeşimiz. Araya da bakıyoruz. Arayadan sonra Tuncay Bıldırcın. Solana ne olur hocam demiş. Solana'yı da alalım arkadaşlar. Büyük bir ihtimal Avax'da gelecek. Avax'ı da alalım. Evet, Avax'ı da alalım. Bakıyoruz arkadaşlar. Yine Beytullah Osin hocam rica etsek demiş. Yapay zeka coinlerine geçtiğimizde onlardan da bahsediyor olacağız güzel kardeşlerim. Evet, an itibariyle 122 kardeşimiz bizlerle birlikte 49'da beğeni almışız. İsim okudun ne beğenisi ya hoca? Bir haberleri anlat bakalım hoşumuza giderse beğeniriz diyor vatandaş. Eyvallah. Arkadaşlar, kurumsal yatırımcılar Bitcoin'den ziyade altcoin'lere yöneliyor. Özellikle de Ethereum. Evet, bu iyi bir haber. Güzel kardeşlerim. Biliyorsunuz Bitcoin'de bizim beklentilerimiz hangi yöndeydi? Yukarı yönde. Arkadaşlar Bitcoin 27 bin doların altında haftalığı kapattı. Tabii ki burada birer soru işareti olsa da yani düşüşünün devamı için eksik olan ne var? Bitcoin'de büyük bir satış yok. Onun için düşüşün derinleşeceğini ben düşünmüyorum. Geri dönecektir diye düşünüyorum. Bizim hedeflerimiz yukarıda 34.500 dolar seviyeleridir. Ama ve lakin 28 bin dolar seviye, 28.400 dolar buraları bir geçmemiz lazım. Bura önemli bir direnç demiştik. Tabii ki bunu grafiğe gelince de sizlerle paylaşıyor olacağım. Coinbase'den delist haberi geliyor. Evet, ne oluyor bu borsalar hocam? Evet, Coinbase borsasından arkadaşlar işlem çiftlerinde delist haberi var. ASM dolar çifti. Atacoin dolar çifti. Desucoin dolar çifti. Ford Coin dolar çifti. MCO2 coin dolar çifti. XYO BTC çifti yarından itibaren delist ediliyor. 23 Mayıs saat 19'da. Evet. ABD'nin borç çıkmazı. Evet. Sizlerle bunu defalarca paylaştık arkadaşlar. Eğer bu borç uzlaşması gelir ise Bitcoin fiyatında birazcık böyle konsolide yatay hareketlilik devam edebilir. Büyük bir düşüş dalgası olmaz. Ama dediğimiz gibi uzlaşma sağlanamazsa işte 1 Haziran'dan itibaren bombalar patlar o zaman. Nerede patlar? Bitcoin cephesinde, altın cephesinde, gümüş cephesinde. Orayı bekliyoruz. Bakalım uzlaşırlarsa da her şey yine yoluna devam eder. Bu kez de eğer uzlaşırlarsa bana göre Bitcoin yine gidecektir. Bitcoin ile birlikte de teknoloji hisseleri ön planda yoluna devam edebilir güzel kardeşlerim. Hisselerle ilgilenenler de duyurulmuş oldu bu ara. Evet, devam ediyoruz. Ne var? Arkadaşlar biliyorsunuz meme coin
Ladies and gentlemen. Hani var diye öyle bir şey. Elon Musk geçtiğimiz haftalarda Milady meme coin ile ilgili bir paylaşım yapmıştı ve çok güzel rally yaptırdı bu coin'e. Evet. Bu coin neydi? Ladies. Evet, Ladies. Yani bu coin nerede? KuCoin borsasında listelendi, haberi geldi bugün. Evet. Bu coin KuCoin borsasında bugün listeleme haberiyle bizlere ulaşmış oldu. Bakıyoruz an itibariyle kardeşlerimiz herhalde uyumaya mı gitti, ne yaptı? 147 kardeşimiz ve 64'te like'ımız var. Haydi hayırlısı, devam edelim arkadaşlar. Borsa dedik, kapandı dedik bugünkü canlı yayınımızda. Evet. Şimdi kardeşimizin biri yazmış ki ya kripto borsalarından, en büyük kripto borsalarından biri kapandı. Borsanın ismini niye yazmıyorsun demiş. Ya güzel kardeşim, videonun içine bir gir. Orada zaten var. Orada yok mu? Var kardeşim. Sen videoyu izlemeye eriniyorsan suç benim mi? Suç benim mi güzel kardeşim? Gir videonun içine bak. Tabii ki bazı heyecan yaratacak başlıklar atılacaktır. Bu da YouTuber'lerin özelliğidir. Mutlaka haberciler ne yapar? Haberin hepsini atıp başlığı atar. Seni de içinde okumaya yani şey yapar. Okumak zorunda bırakır. Bir okursun, merak uyandırır sende. Ama yok, bizde öyle yok güzel kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar, Hong Kong merkezli olan Uzak Doğu'nun en büyük kripto para borsası Hotbit, bu krize dayanamayanların listesine adını yazdırdı. Yani gelen açıklamalarda ne dedi? Artık kapatıyoruz. Kilidi vuruyoruz dükkana dedi. İflas ettik, dükkana kilidi vuruyoruz. Hani iflas olayı değil de yani burada şu göz önümüze, yani buradan almamız gereken ders şu oluyor arkadaşlar. Şimdi bazıları haberi okur da haberin içeriğini böyle cımbızlamak gerekir değil mi? Neydi bu? Merkeziyetliydi. Öyleyse bu da merkezi borsalar döneminin yavaş yavaş bittiğinin bir kanıtı oluyor arkadaşlar. Evet. Merkezi borsaların yavaş yavaş bu piyasada zorlandığını ve onların yavaş yavaş sona ereceğini göstergesi oluyor. Öyleyse her çıkışın bir inişi olduğu gibi her inişin de bir çıkışı var diye bir dönem herkes böyle şahlı dönemleri oluyor değil mi? O dönemler bitmiyor mu? Bitiyor. İşte borsaların da o dönemleri bitecektir. Bu yüzden de tedbirlerinizi almanız gerekir. Çok büyük borsalarda olur mu böyle şeyler zannetmiyorum ama yani yine de herkes kendi kararını kendisi verecektir arkadaşlar. Merkeziyetsiz borsalar ya da merkeziyetli borsalarla işlem yapın, yapmayın demiyoruz ama yani çok büyük varlıkları olanlar ne yapacaktır? Soğuk cüzdanlara saklama yönünde soğuk cüzdanları tercih edebilirler diyoruz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Peki ne oldu? Burada varlıklarını çekebilirler şeklinde açıklama gelmişti ama bazı kullanıcılar varlıklarına ulaşamıyor, çekemiyorlar. Bakınız buradan bir pis kokular geliyor burnuma. Yani acaba diyorum FTX gibi mi olacak? Yani o zaman inanın bizi bu da etkiler. Hani diyoruz ya bizim oklarımız her ne kadar yerine geliyor ise de piyasa rahat gittiği zaman, olumsuz haberler pompalanmadığı zaman geliyor. Böyle ani çöküş, iflas, kapanma olayları, olumsuz haberler geldiği zaman formasyon velat haline amin olur arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Darılmaca, gücenmece yok. Bizim formasyonlarımız, bizim analizlerimiz sadece piyasanın rahatlığında oluşur. Oluşan formasyon piyasalar rahat giderken oluşur. Hiçbir şey yok, her şey yolu yolunda, güllük gülistanlık. Herkes işine bakıyor. İşte o zaman yorum ve analizcilerin çoğunun yorumu eğer tecrübeliyse bu konuda ne yapacaktır? 12'den vuracaktır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. O da ayrı arkadaşlar. Bunu zaten defalarca sizlerle paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz.
Sen kardeşimiz Bitcoin 34-35 bin hedefleri var da bu hedefler bu fiyatta mı dönecek yahut elbet bir gün döner anlayışı mı? Güzel kardeşim 26 bin desteğinden geri dönüşü bu fiyatlar gelir. Bilmiyorum nasıl anlatabildim mi? 26 bin desteğinden dönüşündeki fiyatlar bu fiyatlardır. 28.400 direncinin kırılması bize bu fiyatları işaret eder. 37 şeklinde devam ederse bir geri çekilme tekrar dönüşü 47 bin dolarları ifade eder. Açık açık anlattım güzel kardeşim. Sevgili kardeşim, sayın milletvekilleri. Yani tabii ki buradaki anlattıklarım kendi görüşümdür. Alın, satın, tutun tavsiyesi yok arkadaşlar burada. Burada iyi izleyeceksin, cımbızlama yapacaksın güzel kardeşim. Şimdi lafı fazla uzatmadan ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakınız biz de dersimizi çalışıyoruz arkadaşlar. Biz de haberlerimizi not alıyoruz. Sizlerle paylaşabilmek için sizin karşınıza boş çıkmamaya çalışıyoruz. Bu yüzden öğrenciler gibi hani öğretmenler öğrencilerden daha fazla ders çalışır ya. Biz de öyleyiz güzel kardeşim. Boş çıkmıyoruz. Kağıtlar, yazılar devamlı elimizde. Kalemler düşmüyor. Şimdi de bakalım grafikler bize ne diyor. Buyurun grafiklere geçelim. Açalım şöyle grafiğimizi arkadaşlar. Grafiğimizde bizleri neler bekliyor? Total 2. Total 2'den girelim arkadaşlar. Total 2'ye baktığımızda küçük bir yarım puanın üzerinde bir yeşillik var. 567 milyar 68 milyar dolar seviyelerine doğru. Hatta bugün 568'de geçtik arkadaşlar. Total 2'de. Günlük bazda bakacak olursak, günlük bazda evet. Altta 557, üstte 580 milyar dolar seviyelerinde total 2. Dominans küçük de olsa bir kırmızı. Bugün yayındaydık. Kırmızıya geçecekmiş gibi bir durum var. Bu şekilde konuştuk ama çok küçük kırmızılarla yoluna devam ediyor şu anda. 0.9'luk bir kırmızılığa sahip dominans. Dominansın kırmızıda kalışı, Bitcoin'in yeşilde oluşu bazı altcoin'lere yön buldurabilir arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de durum nedir? Böyle haftalık grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Bugün güzel kardeşlerim. Diğer videomda çizdim ben bunları. Bir önceki videomuzda. Dedik ki alttaki destekler, üstteki dirençler. Buraları bir kaldıralım, değil mi? Güzel kardeşlerim, hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200'ün üzerindeyiz. Zaten 26 bin dolar seviyeleri EMA 200 kaç kez test etti kıramadı. Ve son attığımız haftalık muma bakacak olursak bir önceki haftanın mumundan küçük. O kadar derinliği yok. Yani bu da bize geri dönüşü gösteriyor. Burada bir haftalık bazda hala bizim bir yükselen trendde olduğumuzu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi dip ve tepeleri birleştirirsek karşımıza bir yükselen kanalın çıktığını görüyoruz. Altta desteğimiz 26. Üstte direncimiz arkadaşlar 34.500 dolar. Bu şekilde devam ediyor. Geri çekilir devam eder. Geri çekilir devam eder. Yani bize bu yönde bir çıkış lazım arkadaşlar. Hatta şöyle yapacak olursak şurayı arkadaşlar şu yukarı yönlü bir çıkış şuradaki destekten şuradaki direnç. Burası da 35.000 36.000 seviyelerini gösteriyor. Şu iki bulut aralığı. Bizi yukarı yönlü momentum yaparken bu şekilde bir formasyon gelmesi gerekiyor. Yani böyle aşağıya yukarıya aşağıya yukarıya bu şekilde bir güney yükselişi lazım bize. Bu sağlam bir yükseliş olur. Ama yukarı yönlü kuzey yükselişi yaptığında bu bizi tedirgin edecektir güzel kardeşlerim. Bu arada Mahmut Doboğlu kardeşimiz tekrar hoş geldiniz. Eyvallah. Teşekkürler. Hüseyin Taş kardeşimiz siz de hoş geldiniz. İğnece var arkadaşlar. Bakacağız. Bakacağız. Audio'da var. İğnecesi de var. Var da var efendim. Çoğunuzun isteklerini zaten biz not almıştık. Devam edeceğiz. Ethereum'dan sonra geçeceğim istekleri arkadaşlar. Peki Ethereum. Ethereum'da arkadaşlar alçalan takoz yükselen grafik var. Bakınız. Haftalıkta. Bu aynı zamanda Bitcoin'de de aynısı var. Bakınız. Bitcoin'de de alçalan takoz
şuradan gördüğünüz üzere bir alçalan takoz var. Bunun geri dönüşü zaten bir önceki derinliği işaret ediyor bize dememiş miydik? Evet, burası. Burası da bize yaklaşık 37 bin dolar seviyelerini gösteriyor ama bizim önce 34.500 hedefimiz var. Ondan önce de 28.400 dolarda bir direncimiz var. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyor ki eyvallah hocam tamam 33, 35 bin, 34.500 neyse hedefiniz var da bu 2 sene sonra mı gelir? Bunu demek isteyen kardeşlerimiz var. Yok güzel kardeşim. Yok. Fırtına öncesi sessizliği yaşıyoruz şu anda. Videonun başından da anladığınız gibi. Fırtına öncesi sessizlik, büyük bir sessizlik, büyük bir kasırga gelir, alır önüne uçurur gider arkadaşlar. Bu piyasanın volatil olduğunu unutmayın sakın. Peşinden de bizleri inşallah baktıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Ethereum'da kalmıştık. Ethereum bu bir önceki derinlik arkadaşlar. Hedef 2500 dolar seviyeleri. Ethereum'da şu an itibariyle %0.65 bir yukarı yönlü momentum var. Yaklaşık 1816 dolar seviyelerindeyiz. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi şuradan ne yapıyoruz? Yine Tomo Chain diyelim. Tomo Chain'i aldık. Matic Polygon, Matic Network'ü de aldık. Güzel kardeşlerim. Evet, Pros'u da aldık. Front'u da aldık. Araya. Evet, Max borsasından alıyoruz. Araya Network. Solana'yı aldık. Avax'ı da alalım arkadaşlar. Ripple falan var. Onlar da Tron, Ripple, onlar hepsi tamam. Şimdi güzel kardeşlerim bu yukarıdan aşağıya başlayıp gelelim değil mi biz şimdi? Şuradan. RNDR. Arkadaşlar yükselişe doymuyor. Oklar şıkır şıkır hedefine vuruyor. Nedir hedefimiz hocam? Bu aynı zamanda yapay zeka coin'i. Hatta oraya gelince bakalım değil mi biz buna? Biz yapay zekaya gelince bakalım. Buradan kaçıralım bunu. Kur ve DAO token'i. Çünkü yapay zekaya geçeceğiz. Orada GRTP, Charlie hepsi orada biliyorsunuz. VChain, Jasmy hepsi o tarafta. Şimdi yukarıdan aşağıya baktığımızda yukarıdan aşağı kur ve DAO'nun hedefimizin 1 dolar olduğundan bahsettik. An itibariyle %1 yukarıdayız. İlk direncimiz 90'lar. EMA 50'den yukarıdayız. Hatta şurada düşen trendin kırıldığında söylemiştik arkadaşlar. Şimdi bunun hedefi 1 dolar. Yani şuradaki tepe bize 1 doları gösterir. Günlük bazda ele alacak olursak. Şuradaki formasyonları silelim. Yani çektiğimiz çizgileri. Şu anda kırmamız gereken birinci direnç EMA 200 günlük ortalama. Bu da 85. İkinci direncimiz arkadaşlar EMA 50 günlük ortalama. Bu da 95 üzeri 1 dolar. 1 dolarda kalır mı? Tabii ki hayır. RSI'ye baktığımızda RSI tavan yapmış 80'lere gelmiş arkadaşlar. Yani bu stokastik RSI'ye bakıyoruz tavan yapmış tavan. Bunun yolu olur diye düşünüyorum. Peki Iris'çiler. Iris arkadaşlar şu an %4 gibi kırmızıda ve 0.024'ün üzerinde fiyatlanıyor. Iris'te desteğimiz 22, direncimiz 28.70. 28'in üzerine atarsa kendini artık nerede frene basar onu da hep beraber seyredip göreceğiz. Şu anda %4 gibi bir geri çekilmesi var. Stax STX arkadaşlar onda birazcık daha şu desteği sanki test edecekmiş gibi duruyor. Yani şuradaki destek şu anki fiyatı 63. 60'ları gibi 60 seviyelerini bir test daha edebilir. Şurada iğne onu gösteriyor. Bir dahaki dönüşü 76. Ardı 80'ler hatta 1'e doğru gidebilir 1 dolara doğru. Çünkü daha önce bu noktadan yaptığı tepkiyle nereye kadar gelmiş? Bakınız 1 dolar 30 sente kadar gelmiş. Aynı yeri bir kez daha denemek isteyecektir. Ve burası denerse de çok büyük bir alım fırsatıdır. Buradan sonraki yukarı yönlü momentumu 1 doları görür.
Çiliz. Evet. Çiliz bir kez daha bu desteği denedi. Bakınız görüyorsunuz değil mi desteğimizi beyaz çizgi. Burası 0.10. Şu anda 0.10.5'lardayız. Ve 0.57'lik yeşilliğe sahip. Çiliz arkadaşlar buradan dönerse dirençleri ne yapacaktır? Tek tek yoklayabilir. Önce 12. Daha sonra 14. Yukarısına o zaman bakarız devamına. Çiliz için. Audio %2'ye yakın bir yükselişi var. An itibariyle ne yaptı son olarak? 0.23 desteğini denedi. 0.23'ten ne zaman dönmüş arkadaşlar? 10 Mart 2023'te buradan dönmüş. Bakınız. Audio'ya dikkat dememin sebebi buydu. Audio 10 Mart 2023'te o gecede dikkat demiştim. Sabahsı uykuda yakaladı bizi değil mi? Ne yaptı? 50 küsürlere kadar çıktı. Şu an neredeyiz? 0.24'lerdeyiz. Dikkat. Tekrar dikkat diyorum. Buradaki oyalanmalar bam yaptırabilir yine bir anda. Audiocular sabra devam. Peki Musk ne yapıyor hocam? Formasyon yapıyor. Bakınız. 2, 4, 5, 6, 7. Bir haftadır yükseliyor. Bu günlük grafik. Bir haftadır yükselen bir Musk'tan bahsediyoruz. Hatta haftalık grafiğine bakacak olursak zaten biz haftalık analiz yapmışız. Demişiz ki arkadaşlar burada bir alçalan gama yükselen takoz var. Buradan yukarı bir momentum geldiğinde bizi ARB var kardeşim. ARB'ye de bakacağız. O da var listemizde. Baktığımızda ne yapacağız? Bizi yukarıda 8,5 dolarlar bekliyor olacak. Buraları bekleyeceğiz arkadaşlar. Chainlink hareketleniyor. Chainlink'te bugün %2 yakın bir hareketlilik oluştu. Yine %1'in üzerinde 6,5 dolar. An itibariyle desteği 6,25'ti gördü. Şimdi ilk direnci 7 dolar. 7 doları kırarsa 8,80'lere doğru Chainlink'te de bir yol alır. Çünkü uzun süre bir yatay stabil geliyor bakınız. Yukarıda ve aşağıda destek direncin aralığından kendini bir türlü soyutlayamıyor. Bir türlü çıkamıyor. Öyleyse Chainlink'te sert bir kırılım yakın mı arkadaşlar? Yatırımcılar zaten Chainlink'i biliyorlar, takip ediyorlar. Chainlink'te arkadaşlar büyük bir patlama an meselesi olabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Keza file aynı şekilde. File de uzun süre. Bakınız filede ne zamandır yatay gidiyoruz arkadaşlar? 23 Mayıs 2022'den beri küçük yukarı yönlü momentumlar hariç yatay gidiyoruz sayılır. Çünkü yukarı birkaç yükselişleri geri aldık çünkü. Yatay. Nereye gelirse arkadaşlar 6 doların üzerine atarsa kendini güzel bir çıkışla daha önceki gittiği yerlere doğru yol alabilir Filecoin. Ya Filecoin hocam şu anda 4.40'da. Daha önce nereyi görmüş bu? Arkadaşlar Filecoin 2021 Nisan ayında 235 doları gördü. Evet. 2021'in Nisan ayında 235 doları gören bir Filecoin şu anda 4 dolar 40 sent. Muhasebeciniz vardır herhalde. Muhasebeyi yapabilirsiniz. Şimdi Feçali'ye bakmayacağım çünkü şeye geçeceğiz arkadaşlar. Feçali ve GRT, AGX bunları yapay zeka bölümünden bakacağım. İNC. Bu arada Hakan ALN kardeşimiz 55 TL bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz. PivXBTC'ye bakar mıyız hocam demiş. Tabii ki bakarız. Ondan sonra da İNC'ye devam ederiz arkadaşlar. Bakıyoruz. PivXBTC zaten buradaymış. Şu Binance'ten bakıyoruz. Evet. Bir 4 saatine bakalım. Hatta bu sıfırı da atmış ama geri almış bakınız. Şu anda 1, 2, 3, 5, 0, 96 seviyelerinde. BTC grafiğine bakıyorum. PivX'in BTC grafiğinde bu görülüyor. Arkadaşlar şu anda bu yatay gidiyor bakınız yatay. 4 saatliğinde ama günlük bazda ele alacak olursak ikinci bir formasyona imza atıyor. Bizlere yukarıda 10 diyelim. Şu an 96 ya. Sıfırı atma yönünde bir direncimiz var. EMA 50 günlük ortalama. Bakınız.
Bugünlük. Bugün, dün, önceki gün atmış bunu da nereye kadar? 12'lere kadar gitmiş zaten. Orada bizim hedefimiz gelmişse. Peki burada arkadaşlar şu dalga ve destek, yani düşen trend ve destek çizgimizde bizi neyi bekliyor bu yukarılarda, değil mi? Şimdi ona bakacağız. Şu okumuz var burada. Bizi burada bekleyen buradaki ok. Yani yukarıda bizi 18'ler bekliyor ama bundan önce sıfır atması lazım. Burada bir EMA 50 günlük direncimiz var. İkincisi 13'lerde, hatta 13.30'larda EMA 200 günlük ortalama var. Buraları beklememiz lazım. Şu anda da %5'e yakın bir düzeltmesi var. Şuradaki çıkışın güzel kardeşim. Biliyorsunuz bir enstrüman ne sürekli düşer ne sürekli çıkar. Formasyon yaparak yoluna gitmesi daha sağlam yükselişin temelini atmaktadır. Onun için şurada yapacağı güzel bir formasyon bu derinliği yukarı salar. Yani bu da bize şu derinlik arkadaşlar ne yapacaktır? Şuraya tekabül edecektir. Yani 13'lere doğru bir momentum gerçekleştirebilir diyoruz. Teşekkürler Hakan kardeşimiz. Evet, Nautronik elektronik tulum çalgı aleti. Eyvallah güzel kardeşim. 21 TL kanalımıza 22 TL bağışta bulunduk kendilerine. Teşekkür ediyoruz. Güzel kardeşlerim, bağış yaparken isteğinizi bu bağış yaptığınız yerin altına hemen yazarsanız daha sonra yazdığınız isteğinizi göremiyoruz çünkü. Hem bizim için iyi olur hem de güzel kardeşlerim yani sonradan arayıp da vakit kaybetmemiş oluruz. Şimdi gelmişken İğnece'de kalmıştık yukarıda. Arkadaşlar acele etmeyin, yavaş yavaş gidiyoruz. İğnece %0.79'luk bir nerede? Kırmızılıkta. 6 dolar 68 sent. İğnece şimdilik ne yapıyor hocam? İğnece coin haftalık bazda bakacak olursak formasyonunu tamamlamaya çalışıyor. Fincan, kul, çanak, çömlek. Arkadaşlar öncelikli olarak haftalık bazda bir 7.70'te direncimiz var. Daha sonra 9.79 10 dolar bir direncimiz daha var. Yani o da 10 dolar direnci şu. Kapak, fincanın kapağı. Burayı aşarsa arkadaşlar yukarıda 15 dolarlar bekler bizi. Daha önceki verdiğimiz hedeflere önceki videolarımızda kontrol edebilirsiniz. 1 dolardan 10 dolara kadar gidişatını hep nokta atışı verdik sizlere. Galaya da şimdi burada bakmayacağım arkadaşlar. Metaverse'lere geçince bakacağım. Tron %5 yukarıda. Tron'a dikkat dedik arkadaşlar. Yine 12'den vurdu Tron. Çok. Bakınız çok. 27 Mart'ta çekmişiz ve bugün vurmuş. 00.78-79'lardayız. 80 seviyelerine kadar da iğne attı. Yolu açık olsun. Cardano'ya dikkat demiştik. Cardano EMA 50 direncini 40'ı kırarsa Cardano haftalık bazda EMA 50 olan 50'lerde de kalmayabilir bakınız. 60'lara 62'leri deneyebilir. Cardano'ya dikkat beyler. Ama 40'ı devirmesi lazım önce. 40 demesi lazım haftalık bazda. Şu anda 36'larda. Ripple 0.46 yarım puanlık yukarıda. Ripple devam ediyor yoluna. Ripple yarım dolar yolcusu. Yarım dolarda zaten başarırsa 0.50 senti peşi 0.60 sent yolculuğunda başlatabilir. Güzel kardeşlerim. Fantom demiştiniz. Fantom. Bu arada arpayı zaten bugün verdik. Arpanın yükseleceğinden %7'ydi o zaman. Bugün bir ara %15-16 gibi yükseldi arpa arkadaşlar. Şu anda ona bakmıyorum. Bugünkü videomda inceledik zaten. Fantom 0.33. Fantom'da direncimiz yani yarım dolar 0.50. Fantom buraya doğru gidecektir arkadaşlar. Şu anda birazcık daha yatay gidebilir ama yolu burası görülüyor. Spill yatay bugün yatay negatif olarak yoluna devam etse de trend bazında bir yükselişe ve önünde EMA 50'yi kırmaya çapalıyor. Burayı da ne yapacaktır? Yoluna devam ederek burayı da kırmaya çalışacaktır. Yukarıda bizi bekleyen de 64 dirençleri var. Spill. Sadece bekleyeceğiz arkadaşlar. Leopring, LRC. Önümüzde 30'da EMA 50 günlük ne var? Direnç var. Kırarsak 0.32'lere doğru gideceğiz Leopring'de. Bu 4 saatlikte, yalnız günlüğüne bakacak olursak
Desteğimiz 27, direncimiz 31. Bu band aralığından kurtulursak da 35 lira doğru bir yolculuk Leoprik'ten de gelebilir güzel kardeşlerim. Aptos. Aptos küçük bir yeşilliğe sahip, 8 doların üzerinde tutunuyor. Bura zaten destek. Daha önce bu destekten yaptığı tepki yükselişiyle Aptos, bakınız aynen bu fiyatlardan 8 dolar 14 sentlerden 20 dolar 40 sente kadar yükseldi. Aynı yerden bir tepki alımı daha yapabilir arkadaşlar. Yani burada bakalım güzel kardeşlerim. Şimdi her halükarda oluyor böyle şeyler arkadaşlar. Yani beklemek lazım ya. Sabırsızların yeri değil burası arkadaşlar. Sabırsızlar burada barınamazlar. Para kazanamazlar. Bunu defalarca söyledik. Şimdi güzel kardeşlerim yazmış. Millet ha 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 ho 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 diyor. Ya bu şekilde yazarsan kardeşim ben seni bu kanaldan gönderirim. Kusura bakma. Gönderdim de zaten. Olacaktı. İşte bunun için ben bu yayını sadece katıl butonunda kardeşlerime yapıyorum. Katıl butonu üyeliğinden bize katıl butonuyla üye olan kardeşlerimiz için bu yüzden yapıyorum arkadaşlar. Böyle 1000 kişi geleceğine orada 200 kişi geldi mi rahat oluyoruz. Herkes birbirine tanıyor, birbirine saygılı davranıyor. Bu yüzden güzel kardeşim mümkün mertebe haftada en fazla bir kez, bazen 2 haftada bir kez normal canlı yayınımız olacak. Katıl butonu her akşam canlı yayın var. Yani arkadaşlar katıl butonu yani bütçenize göre 10 TL ile 15 TL ile de katıl butonu olursunuz. Daha da yüksek seviyelerden bütçeniz neye uygunsa katıl butonuna üye olabilirsiniz ya. Günde 50 kuruşa gelmez. 50 yani burada bu bir ciddiyet, paradan ziyade burada bir ciddiyet oluyor arkadaşlar o zaman. Bu ciddiyetsizliğin önüne geçmiş oluyoruz. Bunu para olarak düşünmeyin. Hani bence mantıklısı da budur diye düşünüyorum. Ha, abone olmuş kardeşim, eyvallah. Kim abone olduysa zaten bu kendisine yatırım tavsiyesidir. Benim kara kaşıma, kara gözüme abone olmuyor herkes. Benim tecrübe ve bilgilerime abone oluyorsunuz. Onlardan yararlanıyorsunuz. Yeri geliyor para kaybediyorsunuz, yeri geliyor para kazanıyorsunuz. Değil mi güzel kardeşlerim? Öyleyse bizi belki hiç izlemeyen biri buraya gelir bir yorum yazar. Biz de onu atarız dışarı. Değil mi? Yani. Şimdi Aptos'ta durum bu ve AP'ye bakıyoruz. AP arkadaşlar 3 dolar 13 sentten tepki alımıyla ne yaptı? Tekrar yukarı döndü. 3.42'lerde. AP'nin ilk direnci 4 dolar arkadaşlar. Başarırsa EMA 200 geliyor 4.20'ler AP. AP'de durum bu. GDO'yu MEK borsasından bakarız kardeşim. Diyoruz. GDO. GDO. Evet. MEK borsası burada. Direkt bakıyoruz. Yanılmıyorsam bu GDO DAO USD'de. Herhalde bu. Başka da MEK borsası yok burada. Tamam. Oraya geleceğiz güzel kardeşlerim. ARB demişlerdi kardeşlerimiz. ARB'ye bakıyoruz. 0.38'lik bir kırmızıda 1 dolar 12 sent seviyelerinde. Bu formasyon çalışmadı arkadaşlar. Şimdi destek dirence bakıyoruz. Bizim buradaki desteğimiz 1 dolar. Direncimiz de 1.30. EMA 50 günlük ortalama bakınız. Bu iki band aralığından kurtulması lazım yükselişi için. Altta 1, yukarıda 1.30. Bu seviyelerden yukarı devam ederse yönü ne yapacaktır? Yukarı yönlü devam edecektir. Ama dediğimiz gibi biraz daha stabil bu iki band aralığında bir W yapabilir. Takipte kalabilirsiniz. SUI 1 dolar seviyelerindeyiz. 4 saatliğine bakmak istiyorum. 4 saatlikte yatağa bağlanmış görünüyor. Güzel bir yükseliş ardından yatay.
Şimdi biraz daha geri çekilmeler yaşanabilir. Hatta nerelere çekilebilir arkadaşlar? 90'lara kadar bir geri çekilme yaşanabilir Sui. Çünkü Sui 0.11 dolardan 0.11 dolardan 1-2 günde nereye kadar iğne attı? 2 günde 2 dolara yaklaştı. 0.11 dolardan 2 dolara kadar iğne atan bir coin'den ne bekleyeceksin? Yeni çıkan coin'lere balıklama dalmayın arkadaşlar. Bekleyin, düzeltmesini yapsın, düşüşleri bitsin, yatayı bitsin, yükselişe geçtiği an, düşen trendi kırdığı an girme şansınız olabilir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Efendim, işte şurada şu satılıyor, burada bu satılıyor. Hop dalmayın arkadaşlar. Dalmayın. Boğulursunuz. Güzel kardeşim. Evet, CFX 0.32'lerde ay maşallah. Yolu açık olsun arkadaşlar. Haftalık bazda bakalım CFX'e. Bizim fincan, kulp, çanak, çömlek, fincan çalışıyor. Maşallahı var ya. Evet, yukarıda 0.75 hedefimiz var. Şu an 0.32'lerdeyiz ve %10 yukarıda şu anda. Gördüğünüz gibi CFX %9 yükselişte. Ne yaptı? Döndü. Desteğinden döner demiştik. Döndük arkadaşlar. 0.75'e doğru da bir momentum gelebilir. Bu formasyon buradan değil biraz geriden çalıştı arkadaşlar. Bakınız şuradan çalışıyor şimdi. Ne var hedef? 15 dolar. Şu an 0.062'lerdeyiz. Eğer bu çalışırsa arkadaşlar burada çok güzel bir yükseliş gelebilir. Bu da 0.62'lerden bizleri 15'te hem 0 atar hem 15 lira kadar gider. Bu yalnız bir günde değil. Bir mum bir haftada gerçekleşiyor bakınız dikkat edin. Sadece şurası. 2, 4, 6, 7, 8 haftada oluşmuş. 8 haftada. Ona göre yani bir günde, 2 günde, bir haftada, 2 haftada beklemeyin arkadaşlar. Tomo Chain'de yükselen trend devam ediyor demişiz. Yani bir kanal çizmişiz arkadaşlar ve kanalımız boyunca da devam ediyor. Kardeşimiz istemiş bizden. Bakıyoruz daha önceki yaptığımız analizler nokta atışı gidiyor yoluna. Sıkıntı var mı? Yok. Kanalda kırmak üzere. Şu anda 1 dolar 13 seviyelerinde. Evet, kanal devam ediyor. Kanalda bir sıkıntı yok. Küçük bir geri çekilme olabilir. Geri çekilirse ne olur? 95'e gelir, tekrar yukarı devam eder. Yani bu şekilde gidişatı, şurada demiştik ya, şunun bu şekilde aşağı yukarı gidişatı güzel bir yükseliştir. Güney yükselişidir arkadaşlar. Yani yolu açık olsun deriz burada. Sıkıntı yok. Hocam nereye kadar? Direnç var mı? Arkadaşlar şuradaki direnci kırmak üzere bakınız. Şu an zaten 1.13'te direnci var. Başarırsa yukarıda 1.5 dolara doğru bir momentum sergileyebilir. Matik, Polygon. Polygon şu anda 0.86. Arkadaşlar Polygon'un buradan dönüşü 1 dolara götürür Polygon'u da. Tıpkı Curvedao'da dediğim gibi. Burada güzel bir formasyon geliyor. Bu da yukarıda bizi 1 dolara götürebilir, daha da yukarıya taşır. Yalnız öncelikli olarak 0.90 direncimiz var EMA 50'de. Burayı kırmamız lazım arkadaşlar. RSI henüz teyit etmiyor. Yavaş yavaş yukarıya dönecek gibi dursa da yani EMA 50'yi kırmamız lazım. PROS. %1 civarında bir geri çekilmesi var PROS'un arkadaşlar. Ne yapıyor? EMA 50'nin altında hemen. Buradan öncelikli olarak 40 dememiz lazım ki devam edebilelim yolumuza. Daha fazla devam etmemiz için 0.45 dememiz lazım. Bu dediğim iki noktanın üzerine atarsa kendine 50 ve 57'lere kadar gidebilir arkadaşlar. Şu anda bu şekilde devam ediyor yatay negatif. Front'a baktığımızda bizde desteklerini bekliyor. Destekte arkadaşlar bizi 0.17'ler. Şu an zaten 17.31 seviyelerinde. Daha geri çekilir mi? Çekilirse aşağıda 15'lere kadar geri çekilebilir. Direnç ne var burada? Direnç 0.17.30. Bunu kırmış ama üzerinde kalamamış. Zaten üzerinde kalsa 20'lere kadar gidebilirdi. Araya EMA 50'nin üzerinde. Sanki burada başka bir formasyon var arkadaşlar araya da. Eğer 0.15'i kırarsak şu an 12.5'larda.
15'i kırarsak yine 18-20'lere doğru bir momentum sergileyebilir. Sanki burada şöyle geniş çizersek burada bir filama formasyonu oluştuğunu görüyoruz. Bu da bu derinlik demektir ama 0-20'ler görünüyor arkadaşlar. 0-20'ler görülüyor. Hatta şöyle dersek buradan eğer burayı kırmazsa 20 ve üzeri 20-25'e kadar gidebilir. Yalnız dediğim gibi şuradaki EMA 50'nin üzerinde kaldığı sürece bu geçerli. Eğer EMA 50'yi kaybederse işte o zaman da şekil değişir. Solana 19.72 dolar. Solana desteği 19 dolar. Bir kez daha deneyebilir arkadaşlar. Daha önce denediği destek neresi? Bakınız burayı bile kırmıştı. Solana yaklaşık 16 dolara kadar gerilemişti burada. Yani son olarak 10 Mart'ta, daha öncesini saymıyorum, 10 Mart'ta 16 dolara kadar gerilemişti. Burada bir 18 dolar desteği var. Şimdilik oraları yoklayabilir mi? Eğer Bitcoin dönerse bunların hepsi dönecektir arkadaşlar. Bunlarda sıkıntı yok. AVAX'a baktığımızda, AVAX'ta da bizi bekleyen 2 dolar 73 sent var. 2.73'lük yukarı yönlü 14.70'lik bir fiyatımız var. 15 doları EMA 50'yi kırarsa görür. Daha sonra da 16,5 dolar şeklinde EMA 200 günlük ortalama var. Yalnız bu 4 saatindeydi. Haftalığında baktığımızda haftalığı farklı tabii ki. Haftalığında ilk direnç 21,5 dolar. Daha sonra da 28 dolar şeklinde haftalık bazda da yorumlayabiliriz güzel kardeşlerim. GEDO 0.64'lük bir yukarı yönlü momentumu var arkadaşlar. Saatlik bazda EMA 50 ve 200 kırılmış durumda. Fakat bir hacimsizlik var. Mumun yaptığı hareketlerden belli. Yani burada hemen yani çok para kazanacağım şeklinde düşünülmemesi lazım arkadaşlar. Yani bu tür coinlere girdiğiniz zaman uzun beklemeniz lazım ve gözden çıkarabildiğiniz bir parayla girmeniz lazım. Bol sıfırlı coinler bunu gerektirir. Yani o günkü heyecanınızı tatmin etmek açısından bu tür coinlere sizi sarsmayacak bir rakamlarla girmeniz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu tür coinlerde bir bakmışın pump yapar, bir bakmışın yerin dibine iner. Onun için grafik ve formasyonlara bol sıfırlı coin'de yer vermek birazcık daha mantıksız gibi duruyor güzel kardeşlerim. Evet, şimdi GRT'ye geçeceğim arkadaşlar. GRT'ye geçeceğim. Burada bizim daha önce de bakmıştık ama GPT. Evet, GPT. Bunu arkadaşlar şöyle aşağılarda Mac borsasından bakacağım ben. GPT 00 ChatGPT yani 00 22-23 dolar bandı seviyelerinde. Biraz yatay gider arkadaşlar. Hatta geri bile biraz daha geri bile dönebilir. Çünkü bayağı yükseldi. Sizi nasıl olsa ben bunları içeri aldım dedi artık. Bunlar beni mecbur bekleyecek. Burada yeni çıkan ürüne girmeyin arkadaşlar. Bunu defalarca sizlerle paylaştım. Yine de söylüyorum. Kulağınıza küpe olsun. Bir coin yeni çıkıyorsa ya bunlar ne olursa olsun istersen babamın coin olsun. Ama eskiden varsa bakınız. Eskiden varsa o ayrı. Biliyorsunuz eski sağlam coinler var mı? Var. Bunları düzeltmesini zaten yaptılar. Ama piyasaya yeni sürülmüş efendim. İşte şu olmuş, bu olmuş. Ya yok ya. Bekleyin biraz ya düzeltsin ya. Düzeltsin ya. Aceleniz de güzel kardeşlerim. Düzeltmesini bitirsin. Şimdi girilebilir miydi? Hala hazırda girilemez. Çünkü düşen trendi kırması lazım önce. Düşen trendi kırması lazım arkadaşlar. Bakınız. Şelale gibi düşüyor ya. Nasıl düşüyor? Yükselen, alçalan, yükselen, alçalan. Şimdi bir ters filama neredeyse 20'leri bulabilir geride. Bir şey diyemeyeceğim. Bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar.
Ve Feçali'den devam ediyoruz arkadaşlar. Yapay zekalardan. Feçali %1 an itibariyle ve 0.24 desteğini koruyor Feçali. Alçalan kanal devam ediyor. Feçali'de alçalan kanaldan dönüşü yine bizi ne yapacaktır? Yukarılara doğru taşıyacaktır. Velev ki şöyle baktığımızda daha önce buralardan dönüşümüz var mı? Var arkadaşlar. Tam da bu zurnanın zırt dediği yerden bir dönüş yapmışız bakınız. Şurası. Şurası bakınız. Şurası. Burası arkadaşlar 22 Temmuz 2021 ve bu fiyatlardan 0.23 dolarlardan bir dönüş yaparak 1 dolar 19 sente kadar çıkmış. Evet, 1 dolar 19 sente kadar çıkmış. Aynı desteğini koruyor şu anda. İşte biz burada alçalan gama yükselen grafik modunu buradan onun için çizdik. 70 küsürler geliyor dedik. GRT'ye baktığımızda GRT de arkadaşlar günlük grafiğimizde desteğimiz 0.11'ler. Direncimiz 0.14'ler. Bu iki band aralığından GRT kurtulursa 20'ler 30'ları dizebilir GRT. The Graph. AGX'in 4 saatliğine baktığımızda güzel bir yükseliş ardından düzeltmesi EMA 50'nin üzerine oturdu. Tekrar geri dönüşü 0.32-33'lere doğru başlatabilir arkadaşlar. 32.5'u bir denedi. Yani EMA 200'ü denedi, 30'u üzerinde kalamadı. Bir kez daha deneyecektir burayı. Eğer 0.30'un üzerinde kalırsa 45'lere kadar yol alabilir güzel kardeşlerim. 45'lere kadar yol alabilir. Render, RNDR. Bakınız devam ediyor. Hatta şunu unuttuk. Bundan sonra da ona bakarız. Ne yapmış arkadaşlar? Bir anda 3 dolara iğne attı. Hedefler hep gelmişti daha önce. Bakınız şu okun hedefi. Bakınız arkadaşlar. Şu okun hedefi ne zaman çizmişim ben bu oku? 20 Mart 2023. Ne zaman gelmiş? 21 Mayıs 2 ayda gelmiş. 2 ayda o zaman kaç dolarmış bu? 1.30 dolarmış. 1 dolar 30 centmiş. Ve 3 dolar %100'lük para kazanmış benden o zaman dinleyenler. Can kulağıyla dinleyenler o zaman bu parayı kazanmışlar arkadaşlar. Ama daldan dala konanlar yok. Efendim o koyun uçuyor peşine koş. Bu koyun düşüyor sat, öbürü çıkıyor peşine koş. Yok kardeşim, para kazanamazsın öyle. İnanın şu boğa sezonunda yani gelecek rallilerde çok para kaybeden olacaktır. Çok. Ya hocam nasıl olur? Rallilerde para mı kaybeder? İnan olacak arkadaşlar. Hocam biz bu rallide üzgünüz ama şu kadar para kaybettik diyenleri göreceğiz arkadaşlar. Sebebi nedir biliyor musunuz? Sebebi elindekilere sahip çıkmamaktır. Kaçanın peşinden gitmektir. Evet. Bir bekle ya. Bekle, senin coin'ine de sıra gelecek. Evet güzel kardeşlerim. Bakınız daha önce şu oku nerede atmışım ya? 0.46 centte koymuşum ya. Ne zaman? 1 Ocak'ta. 1 Ocak'ta 0.46 sente RNDR oku koyuyorum ve hedef diyorum. Neresi arkadaşlar? 2 dolar diyorum ya. 2 dolar. 2 dolar. Ve 3 dolara geliyor. Kaç tane yorum ve analizci 0.40 sentten 2 dolar hedef verebilir? Mümkünatı yok arkadaşlar. Evet. RLC. RLC'ye baktığımızda EMA 50 ve 200'ün üzerine çıkmamız lazım arkadaşlar. 50'nin üzerindeyiz ama 200'ün üzerine çıkmamız lazım. Ya hoca öyle bu ok gör de formasyonu gördüm zaten çekiyorum arkadaşlar. Yani ok çekilecek yerde ben çekerim okumu. Seve seve okumu çekerim ama ok çekilmeyecek yerde de rastgele ok çekemem ben. Bakın şu anda benim beklediğim nokta 1.60 direncini kırmalı. Şu an 1.57. Kırarsa da yukarıda bu ok zaten hedefine bir kez geldi bakınız. Bu oku çekmişiz ama hedefini vurmuş. Bu ok 18 Mayıs'ta çekmişiz. 21 Mayıs'ta hedefini vurmuş. 3 günde vurmuş. 4 saatlikte çünkü. Hedefini vurmuş. Ne var hedefte RLC'de? Arkadaşlar 2 dolar direnci var. Kırması lazım. OSIM protokol. 0.32 cent.
Evet, bir anda aşağıya 29'a kadar iğne salan ve açığa satış yapan kişileri patlatan, short pozisyonu açanları, long pozisyonları açanların pozisyonlarını patlattı. Şimdi de shortları patlattı, devam ediyor. Yolunu bulacak mı? Bulacak arkadaşlar. Bunda da sıkıntı yok. Haftalığına bakalım. Haftalığına bakınız. Alçalan takoz, yükselen grafik. Yani 0.60'ın üzeri geliyor bana göre. Şu anda 30, bir %100'lük bir rally var burada. VC'in. VC'in de şu anda yatay olarak gidiyor. %2 civarında yükselişte, yavaş yavaş atağa geçiyor. Bakınız 4 saatliğine bakacak olursak gördüğünüz gibi ikili dip ve şu derinlik geliyor ya. VC'in de. O görüldü mü çekilir değil mi? Evet. Çak. Nereye gelir? 00.20'ler gelir. Şu an 19'larda. 4 saatlikte. VC'inde bunu görüyorum arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz. Bir de Jasmy diyelim. Jasmy'de de EMA 200 günlük, 50 günlük ortalamaların üzerine doğru hareket gelmiş durumda arkadaşlar. Yani 50'lerin üzerine attığı anda kendini 60'lara doğru tekrar momentum sergileyebilir. Evet. As Rus'tan. ASR. %3 geri çekilmesi var ama buna daha önce bakmışız. 3,5 dolarda direncimiz var bizim. Bir kez yoklamış. Bir kez yoklamış Sayın Milletvekili burayı. Şu anki fiyatı 3 dolar 17 sent. Yine burası hedef. Yine hedef 3,5 dolar. Kırarsa 4 dolar ve üzeri gelebilir. Yalnız burayı bir kırmamız lazım. Güzel tarafı EMA 50 ve 200 günün üzerinde oturmuş durumda 4 saatlikte. Günlük bazda var mı bir formu? Evet, günlükte de güzel bir formasyonu var. Günlükte de güzel bir formasyonu var arkadaşlar. Ne var günlükte? Daha önce de şurada bakmışız biz buna da. Şimdi şuradan aşağıya gelen bir alçalan takoz var. Bakınız günlükte. Burası çalışmış arkadaşlar. Ama yolu var daha. Derinlik var. Buraya koyduğumuzda yani 5 dolar gibi görünüyor ama iğneyle vurur burayı. İğneyle vurur. Dediğim gibi 3,5 doların üzerinde kalması lazım. Ki yoluna devam etsin. Ben Kui. Gate'den bakacağım ben buna. Küçük bir kırmızıda 0,0 dolar bandı seviyelerindeyiz. Desteğimiz 74 dolar görünüyor günlük bazda. Yani ilk direncimiz 87 EMA 50 günlük ortalama, ikinci direncimiz 200, sonraki 50 günlük ortalama 96'da var. Desteğimiz 74 arkadaşlar. Burayı kırmaması lazım. Bu destekten dönerse o dirençleri yol bulacaktır. Buradaki desteğimiz. Bu destek kaybederse, altta ikinci desteğimiz var mı hocam? Var. O zaman 58'ler var. 58'ler var Benkui'de. Ama dediğim gibi bu destekten daha önce ne zaman dönmüş? 9 Mart'ta bir dönerek bu destekten 0,014 dolara kadar yükselmiş. Aynı destek ama formasyon farklı yalnız. Dönme ihtimali buraya göre biraz zayıf. Bu formasyon yükselen, alçalan şeklinde şurada gibi devam ediyor. Yani 55, 58, 59'ları bir iğneleyebilir arkadaşlar. O biraz daha değişebiliyor kardeşim, Polatkan kardeşim. Yani yeşil bandın üzerine atan her zaman gitmeyebilir.
Onun için formasyonları iyi. Yani tek bir formasyon başlı başına yeterli olmuyor. Yani mumları iyi okuyabilmek lazım. Hareketli ortalamaları iyi görmek lazım. Erasa'yı aşağıdan iyi bakmak lazım. Yani gerisinde yaptığı hareketi iyi görmek lazım. Lazım da lazım yani. Bir de daha önce o tür mumlar nasıl hareket yapmıştı? Bir de bu işin içinde tecrübe lazım. Yani tek, tek açıdan olmuyor arkadaşlar. Tek açıdan bakamıyorsunuz. Şimdi nereye geliyoruz? Metaverse'lere arkadaşlar. Önce Doge Shiba, ardından Metaverse'ler. Dogecoin. Evet, %1.22'lik yukarıda 73'lere geldik. 70 desteği, 80 direncimiz var demiştik. Arkadaşlar 80'i görebilir eğer 70 desteğini kaybetmediği takdirde. 80'in üzeri zaten 0'ı atmaya kadar da gidebilir. Dikkat buraya diyoruz. Evet. Şimdi buradan yukarı hareketi önce 80'i bulmamız lazım. Yalnız Shiba'da bir hareketlilik var. Doge'ye nispeten. Shiba'ya baktığımızda %3 civarında bir yön arayışı mumunu günlükte dikmiş oluyor. Ama 4 saatlikte birkaç tane EMA 50'nin de üzerine atmış kendini. Buradan aşağıya gelen bir trendi kırmış, yukarıda bizi Shiba'da 95'ler bekliyor. Hani fakat önce 80 desteği 90 direnci var diye şu an 90 direncine doğru gidiyor, yani şu an 88'lerde. Eğer 80-90 direncini kırarsak burada, işte o zaman yukarıda bizi EMA 200 günlük ortalamada, kırmızı olan 200 günlük ortalamada bir direnç daha bekliyor ki o da 95 oluyor. Ama nispeten %3 gibi bir yeşilliğe sahip Shiba. Pepoşki ne var? Pepe 0.50 mı? Evet, 5.0 15'lerde yatayda devam ediyor arkadaşlar. Yatayda devam ediyor an itibariyle. Evet, Lady Gentleman, bugün KuCoin listeleme haberi var ama gördüğünüz gibi dibe vurmuş işte şimdi bu. Bu dibe vurmuş. Tepelerden dibe kadar gelmiş arkadaşlar. Bakınız, başladığı yerden daha da aşağıya gelmiş. Şimdi listeliyor. Az uyanık değil KuCoin. KuCoin borsası kolay kolay buradan listelemedi gördüğünüz gibi. Şimdi listeliyor. Vay uyanık, vay vay vay. Evet. Neyse canım. Listelemesi tabii ki önemli bir şey. Dönüyoruz arkadaşlar. AX yani Metaverse'lere. AX %1 civarında yukarıda. Güzel kardeşlerim, AX'ın anlık fiyatı 7 doların hemen altında, 6.89. Buralar bir alım fırsatıdır. Yani AX gibi coin 160 dolarlardan 6 dolara kadar gelen bir coin'de alım fırsatı değildir de sen dünkü çıkan coin'i, yani 0 küsür centlerden 5 dolara 4 dolara çıkan coin'i 3 dolarlardan alıyorsan da şimdi 1 dolara indiyse hocam bu ne zaman çıkar dersen, o zaman AX onların yanında altındır arkadaşlar. Babamın malı değil ama doğruya da doğru konuşmak lazım değil mi şimdi? Şimdi AX dipler farklı yönde, bakınız bir aşağıda daha sonraki yukarıda, öyleyse EMA 50 yani 7 dolar yukarıda 7,5 dolara doğru 4 saatlik grafiğinde bir momentum sergileyebilir arkadaşlar. Evet, sert yükselir demiştik. Gördüğünüz gibi 17 Mayıs'ta ne yaptı? 6.78'lerden bir anda 8,5 doları gördü. Görebilir yine de. Ama 50 ve 200'ü böyle teğet dere geçti. Ama üzerinde kalmadı. Kalsa devam edecekti. Zaten önemli olan buraları kırdıktan sonra burada haftalık kapanış yapmak. Buralarda haftalık kapanış yaparsa yolu açık olsun olur. Gala %2 civarında, 1,5 civarda Gala'da bir yukarı yönlü momentum var arkadaşlar. Fiyat 29-30 bandı seviyelerinde. Desteğimiz 27,5. Direncimiz 35-36 seviyeleri, hatta EMA 50 ve 200 ikisi de kırar rahat ederse 40 diyoruz. Yani Gala 40 üzerine fırlarsa Gala tekrar yükselişi başlatabilir arkadaşlar. Evet, Sant 0.51 desteğini test ediyor. Dönüşü yukarıda, 60 direnci mevcut. Ama burayı kaybederse de 38'e kadar gerileyebilir. Keza Mana 0.48'lerde küçük bir yeşilliğe kırmızılığa sahip olsa da buradaki yaptığı yükselişin
Düzeltmesini yapıyor. 45'i deneyebilir. Şu an 48'lerde. Engine keza 0.88. Desteğimiz 0.32'lerde. Evet. 0.33.90 dolar fiyatı 0.33.90'larda. Desteğimiz 32'lerde. 0.88'likte bir kırmızılığa sahip. İlk direnci 37'lerde görüyorum. Evet. 37'lerde görüyorum ilk direnci. Şimdi güzel kardeşlerim, Casper. Casper. Casper'da da küçük bir kırmızılık, 0.80'lik bir kırmızılık var. Güzel bir çıkış yapmıştı. Onun şimdi düzeltmesi var. EMA 50'yi günlük bazda kaybetmiş durumda. 4 saatlikte de hemen hemen oralarda dolaşıyor. Yani 54'ün üzerine çıkarsa yine yükselişini devam ettirebilir. Şu an 48 bandı seviyelerinde hareket ediyor. 0.048 dolar seviyelerinde. RSI dibin dibine vurdu. Geri dönüşünü başlatmış. Yani bu da bir dönüşüm sağlayabilir. Düzeltmesi yavaş yavaş bittiğini görüyoruz. Haftalık baza baktığımızda haftalıkta da güzel bir formasyon var. Bakınız, alçalan yükselen, alçalan yükselen, artık buradan, bu destekten eğer dönecek olursak arkadaşlar, şimdi burası destek ya. Şimdi burada bir düşen takoz var. Böyle çizersek Casper, beyler Casper'a dikkat. Her an buradan dönerse bombayı da patlatabilir. Sanki öyle görüyorum. Ne kadar bir bombalığı varmış bakalım. Bir derinlik var arkadaşlar. Bizi şurası gelebilir. 75-76'lar. Şu an 48'lerdeyiz. CFX'e bakıldı güzel kardeşim. CFX'e ilk başlarda baktık. Yani Jasmi'ye de bakıldı. Az önce Jasmi'ye baktım arkadaşlar. Yani Feçali, GRT o bölümde Jasmi'ye baktım. Şimdi Voves gelecek arkadaşlar. Voves listemizde var. Casper'da durum bu. Yukarı yönlü momentum bu şekilde var arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi formasyonu tamamladığı anda Casper ne yapacaktır? Yolunu bulacaktır arkadaşlar. Voves %1,5 an itibariyle yukarıda olsa da 1.65 seviyelerinde Voves'te bir ne var? Fiyatlanma var. Geri dönüşü yavaş yavaş başlatıyor. Düşen trendi kırdı demişiz zaten. EMA 50'nin de üzerine oturdu. 1.78'e doğru bir momentum var. Eğer burayı kırarsa 4 saatlikte 2 dolar direncine ulaşır. Buralarda takip etmek lazım. 2 doların üzerinde haftalık kapatırsa ancak yükselişini sürdürebilir. Yoksa 2 doları kıramazsa bu band aralığında gidiş gelişlerine Voves'te devam eder diye düşünüyoruz güzel kardeşim. Dardayım, yalanım yok, baskın yedim dün gece diyor. Ne var burada? Darcoin'de %1'lik bir yukarı yönlü momentum görsem de arkadaşlar EMA 50'nin üzerine henüz atamadı kendini. Buraya atarsa ancak 4 saatlikte 0.15 dolarlara doğru bir momentum sergileyebilir. Haftalık bazda ele alacak olursak yatay formunu koruyor. Neydi? Yatay olarak uzun süre yatay giden bir coin her an bir patlamayla karşı karşıya kalabilir Bollinger Band'ın özeline göre. Evet, dar arkadaşlar 0.11'lere kadar geri çekilebilir. Şu an 13. Çünkü 0.11'lerden 0.32'ye kadar bir yükseliş tetiklemiş daha önce. Aynı tepkiyi bu sefer yine yapabilir mi? O zaman geniş perspektiften bakalım bir de, değil mi? Şöyle tepeleri birleştirelim. Yani şu desteğimizi kaybetmez isek bakınız. Şu desteğimizi kaybetmez isek o zaman bizi geri dönüşüm için ilk 17 direnci bekler. 17'den sonra ver elini Kadıköy. Burası olur arkadaşlar. ...33'ler olur. O zaman dardayım, yalanım yok, çağırırsınız. Evet. Rahat ne demiş şimdi bize? Rahat.
Daha da bakalım arkadaşlar. 2 dolar direncimiz var. Şu anda 1.9'lardayız. %3 gerideyiz. Bu Eyfel Kulesi gibi çıktı. Zaten daha önce biz bu oku koyduğumuzda ya hoca bu işi bilmiyor demişler biliyor musun? Yani 30 Ekim 2022'de koymuşuz. Evet. Ee, Nisan 2023'te hedefini vurmuş. Ha, daha önce yarıya kadar birkaç kez hedef gelmiş. Yani mesela Mart'ta yarıyı geçmiş. Efendim Aralık'ta yarıya gelmiş. Ama dediğim gibi tam hedefini 2,5'a katlamış bir yıl sonra. Pardon, bir yıl olur mu? Ekim. Ekim gelirse bir yıl olacak. Eylül, Ekim. Ama Mayıs, şu anda Mayıs'tayız. Yani aşağı yukarı 7-8 ayda hedefini kaça? 2'ye katlamış değil mi? Biz o zaman 2 dolar seviyeleri demişiz. 7-8 ayda 2 dolarını 6 dolar yapabiliyorsan ne mutlu sana değil mi? Eğer burada bizi izleyen olsa, buraya yatırım yapmış olsa bekleseydi 2 dolarını 6 dolar yapmıştı arkadaşlar. Demek ki bu işin anahtarı beklemek, sabrı beklemek. 1 ay olur, 2 ay olur, 3 ay olur, 5 ay olur, bekleyeceksin kardeşim. Bekleyeceksin ama bu güzel rallide de karını realize edeceksin. Çünkü böyle bir karlar gördüğünüz zaman kar realizasyonunu gerçekleştirmezseniz başladığı yere geri döner. Bu kripto piyasaları çok volatil demiştim arkadaşlar. Onun için bakınız şu rally yakalandığı an burada karınızı realize edeceksiniz. Yok efendim yakalayamadım, o zaman stop loss'lu olarak gideceksin. Yamıyorsan satmaya stop loss'larını basamak basamak yükselteceksin kardeşim. Ha, geldi buraya, topla şimdi dipten, tekrar devam ederdin yoluna. Ama 10 yükselmiş, 20 yükselmiş ya da 10 düşmüş, 20 düşmüş, bunlar önemli değil kripto paralarda. Şu rally'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Bu rally 1 dolar 90 sentten 6 dolara çıkmış ya. Bu rally'nin daniskası. Rally değil diyenler alnını karıştırır. Yani bu uçmuş burada. Atlama yapmış. Evet. Serkan kardeşimiz hoş geldiniz. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar hocam demiş. Eyvallah, aleyküm selam güzel kardeşim. Tekrar hoş geldiniz. Voxel bakar mıyız hocam demiş. Voxel. Bakalım o ne yapmış. %2'ye varan bir geri çekilmesi var bugün. 0,17 dolar seviyelerindeyiz. Daha önce bakmışız bu coin'e değil mi? Doğru. Bu kardeşim istemiştir bizden mutlaka. Arkadaşlar, bakınız burada şey demişiz daha önce. Bir fincan kulp olayı gerçekleşmiş. Hedefler burada 12'den zaten almış kendini. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra Bitcoin ile beraber bu da bir düşüş gerçekleştirdi. Bakınız bu düşüş. Şimdi ne yapacak hocam? Şimdi bu desteğimiz var burada. Buranın geri dönüşünü bekleyeceğiz. Eğer 0,24'ü denerse tekrar bu 40'lara doğru momentum deneyebilir. Ama buraları EMA 50 ve 200'ün üzerine çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. RSI zaten şu anda iyi bir konumda, tavanda. Yani 75'lerde görünüyor. Dönebilir her an. Ama dediğim gibi yeni girişler için şu 22'leri 23'leri beklemek lazım. Evet. Efendim dardayım yalanım yoka baktık. Kokos. Kokos. %4 civarında bir düzeltmesi var. Evet, formasyon yapıyor şu anda. Bakınız beklediğimiz formasyon burada geliyor. İnşallah bu da yoluna girecektir. Haftalık bazda zaten bakınız güzel bir momentuma imza atıyor zaten. Şuradaki derinlik dönerse geri bizi haftalıkta Kokos'ta bakınız şurası karşılayabilir arkadaşlar. Tam dönüş 2 dolar 11 sent. Neredeyiz? 1 dolar 60 sentteyiz. Kokos'ta buralar gelir. Ama ilerleyen günlerde daha da yukarıda bir momentum sergileyebilir. Peki Contentos ne yapıyor? Contentos EMA 50 haftalık bazda kaybetmiş durumda. Günlük bazda da EMA 200'ü kaybetti. Öyleyse 54 desteğimiz var artık. Değil mi?
54'te desteğimiz var. İlk direncimiz 58, ikinci direncimiz 66. Üzeri 1 dolar. Mı? Değil tabii ki. Sıfırı atmaya kadar gidebilir. 1 dolar nerede görecek? 0.0057. Evet. Yani öncelikli olarak şu EMA 200'de kırıp 0.066'nın üzerine bir oturup bir gün kapatması lazım arkadaşlar. Ki yoluna devam etsin. Evet, XCN. XCN'ye bakalım arkadaşlar. Bitrex'ten bakalım. Yok, Kraken'den bakmak istiyorum buna bugün. %1 civarında bir geri çekilmesi var. 1.60'lık. XCN düşen trend devam ediyor arkadaşlar. Yani bir yükselen trend şimdilik göremiyoruz. Fiyat 0.0018'lerde. 18'lerde ama şöyle ben bunu bir 4 saatlikte incelemek istiyorum. Gördüğünüz gibi trend devam ediyor. Düşen trend. Arkadaşlar bu şekilde şu tepeleri birleştirin. Birleştirin. Bu çizginin üzerinde değilse trend düşüşte devam ediyor demektir. Bu desteği kaybetmemeli ki devam etsin yükselişine. Desteği burası. 18. Tam da burada şu anda. 18.40'larda. İlk direncimiz 19. EMA 50. Daha yukarıda da 23 direncimiz var. Sabır ister. Sabır ister arkadaşlar. Efendim, CTS'yi bakalım. Küçük bir kırmızılıkta 0.18 dolar bandı seviyelerindeyiz. CTS'yi şu EMA 50'yi kaybetmese çok güzel olacaktı. Şimdi burayı kaybettiyse 16'lara kadar geri çekilebilir. Bu 4 saatlikte fakat haftalıkta var mı bir şey? Haftalıkta henüz kaybetmemiş arkadaşlar. CTSI haftalıkta kaybetmemiş. Şu yükselişi tekrar bize yaşatabilir. 38'lere kadar gidebilir geri dönerse. Ama şu EMA 50'yi kaybetmemesi lazım. Kaybederse de şu an 18 ya. 11 lira 12 lira kadar geri çekilebilir. Dikkat. Burayı kaybetmediği sürece buradan yukarı momentumu 38'lere kadar gidebilir. Oku da koyduk zaten. Evet. Destek neresi? Desteğimiz EMA 50 günlük ortalama arkadaşlar. 0, 14 desteğimiz var. Hatta 15 diyelim. 15 desteğini yani 15'e ne yapılabilir? Stop loss konabilir. Şu anda 18'lerde. 0.18'lerde. Evet. Tabii ki herkes kararını kendi verecek. FET'e bakıldı arkadaşlar. FET'e bakıldı. Evet. Bu arada arkadaşlar hemen hemen çoğu isteklerimiz ne yaptı? Yayınlanmış oldu. Saatimize bakalım. 22.18. 1,5 saate yaklaşmış arkadaşlar. Ben de diyorum neden yoruldum ya? Doge falan baktık arkadaşlar. Lunch'la Luna onlara da bakalım bırakalım arkadaşlar artık. Bu akşamlık bu kadar diyelim. Lunch ve Luna'ya bakmadık. Onlar da buralarda bir yerde koyduk herhalde değil mi? Yok. Lunch. Luna. Lunch ve Luna diyelim. Lunch. Arkadaşlar Lunch'ta da şimdilik günlük grafiğinde düşen trendin devam ettiğini görüyoruz. Asra'ya baktık arkadaşlar. Sayın Milletvekili Asrusya demiştiniz. Ona baktık zaten. Efendim Lunch %1 civarında ama düşüş trendi devam ediyor bakınız. Düşüş trendi devam ediyor. 87. Ne var desteğimiz? 75 var bakınız. 75 desteği var burada. Lunch. 4 saat. Günlükte olumlu bir grafik yok. Luna'ya bakalım. Luna'da tıpkı Lunch gibi aynı.
87'ye kadar geriledi arkadaşlar. Düşen trend onda da devam ediyor. Bakınız onda da devam ediyor. Bunda da destek 80. Şu an 87'lerde. Cardane'ye baktım arkadaşlar. Adaya baktım. Yani çoğu coinler bakıldı hemen hemen. Yani sizin şu anda yazdığınız çoğu coinler bakıldı arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 saattir coin inceliyoruz. Şu anda da artık yavaş yavaş yayınımıza ne yapacağız? Yayınımızı sonlandıracağız arkadaşlar. Biz de yorulduk. Haliyle 1,5 saattir konuşuyoruz, değil mi? İnşallah devamı yarın akşam. Devamı yarın akşam. Güzel grafiklerle karşınızda olmak ümidiyle diyorum. Güzel kardeşlerim, bizleri yalnız bırakmayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Daha sonra izleyen kardeşlerimize de ayrıca hoş geldiniz diyoruz şimdiden. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın.